millet, Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Bugünün dedikodu ve analiz dozuna hazırım. Ya siz? Bugün konuşacağımız şey öyle bir konu ki 6 yıldır devam eden bir imparatorluğun sarsılışını, bir beyin tahtını bırakışını ve saray koridorlarında fısıldanan o büyük soruyu konuşacağız. Tahta şimdi kim geçecek? Evet, doğru bildiniz. Gündemimiz Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'a vedası. Bugün hem Burak Özçivit'in diziye veda sürecini, hem perde arkasındaki iddiaları, hem de yerine geçeceği konuşulan usta ismi konuşacağız. Kemerlerinizi bağlayın sevgili Geveze Meclisi, başlıyoruz. Evet efendim, nereden başlasak, nasıl anlatsak? 6 sezon dile kolay. Burak Özçivit, Osman Bey karakteriyle adeta bütünleşmişti. Dizinin lokomotifiydi, yüzüydü, her şeyiydi. Ama her güzel şeyin bir sonu varmış derler. Bu ayrılık haberi önce bir fısıltı olarak başladı, sonra bir çığ gibi büyüdü ve sonunda resmiyet kazandı. Peki ne oldu da bu 6 yıllık dev birliktelik sona erdi? İşte burada devreye benim o meşhur araştırma notlarım giriyor. Araştırma notlarımda altını çizdiğim ilk ve en popüler iddia, hepimizin duyduğu o sihirli rakam. Bölüm başı 4 milyon TL. 4 milyon TL. Söylentilere göre Burak Özçivit yeni sezon için yapım şirketinden bölüm başına tam 4 milyon lira talep etmiş. Hatta bazı fısıltı gazetelerine göre bu rakam daha da yüksekmiş. Şimdi dürüst olalım, rakam dudak uçuklatıcı. Sosyal medyada o parayla ülke kurulur, züğürt çenemizi yordu geyikleri havada uçuştu. Ama işin sektörel tarafına baktığımızda bazı aldığım notlara göre bu ücret krizi anlatısı aslında çok zekice bir medya yönetimi stratejisi olabilir. Düşünsenize 6 yıldır dizinin yüzü olan bir yıldız ayrılıyor. Hayranlar tepkili, sensiz olmaz diye yırtınıyor. Yapımcı tarafı ne yapacak? Biz anlaşamadık demek yerine ortaya kolayca sansasyon yaratacak, halkın bir kısmının bu ne açgözlülük diyeceği somut bir rakam atıyor. Böylece topu oyuncunun kucağına bırakmış oluyor. Yani bu 4 milyon meselesi ayrılığın gerçek sebebi mi, yoksa halkla ilişkiler perdesi mi? İşte orası tam bir muamma. Ve krizin dijital yansımaları. Biliyorsunuz artık vedalar mektuplarla değil unfollow'larla yapılıyor. Burak Özçivit hem yapımcı Mehmet Bozdağ'ı hem de dizinin resmi hesabını takipten çıkararak ilk sinyali verdi. Ardından o meşhur veda mesajı geldi. Bakın bu kısım çok önemli. Notlarımda özellikle altını çizdiğim kısım Özçivit'in kullandığı algı kelimesi. Ne diyordu mesajında? 6 senelik tutkunun, emeğin, üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Bu resmen bana anlatılan hikayeye inanmayın. İşin aslı başka demenin en kibar yolu. Yani bir anda 4 milyon istedi gitti diyen bir medya anlatısı, diğer yanda üzerimde algı operasyonu yapılıyor diyen bir başrol oyuncusu. Tam bir satranç maçı. Peki, beyimiz veda etti, kılıcını duvara astı. Sonra ne yaptı? İşte magazin sevenler için en lezzetli kısım burası. Burak Özçivit, ayrılık sonrası ilk iş olarak ne yaptı dersiniz? O 6 yıldır yüzünden eksik etmediği karakterinin imzası olan sakallarını kesti. Ve Instagram'da tatil başlar notuyla yeni sinek kaydı tıraşlı, sanki 10 yaş gençleşmiş bir fotoğraf paylaştı. Bu basit bir imaj değişikliği değil dostlar, bu Osman Bey rolü benim için bitmiştir. O kostümü çıkardım attım, ben artık Burak'ım demenin en görsel, en net manifestosuydu. Ve tatil gerçekten de başladı ama ne tatil. Eşi güzeller güzeli Fahriye Evcen'i de yanına alıp soluğu Monaco'da aldı. Şimdi bu tatilin zamanlaması hiç de tesadüfi değil. Düşünün, Türkiye'de sizin ücret kriziniz, açgözlü olup olmadığınız konuşuluyor, dizinin geleceği tartışılıyor. Siz ise Monaco'dan, zenginliğinle lüksün kalbinden romantik aşk pozları paylaşıyorsunuz. Bu bir güç gösterisidir bu. Ben bu tartışmalardan etkilenmedim, keyfim de, param da, huzurum da yerinde mesajıdır. Magazinin odağını profesyonel bir krizden, kişisel bir mutluluk ve başarı hikayesine çevirmektir. Fahriye Evcen'le birlikte verdikleri o power couple pozları, sektördeki yerlerinin sarsılmaz olduğunu dosta düşmana ilan etmek gibiydi. Zekice mi? Kesinlikle. Ve şimdi gelelim en can alıcı soruya. Bey gitti. Taht boşaldı. Peki Kuruluş Osman'ın yeni beyi kim olacak? İşte bu noktada internette adı geçen güçlü bir isim devreye giriyor. Cihan Ünal. Evet, yanlış duymadınız. Türk tiyatro ve sinemasının yaşayan efsanesi Cihan Ünal. Bu haber ilk düştüğünde vay be dedim. Çünkü bu bir oyuncu değişikliğinden çok daha fazlası. Bu bir mirasın devri. Neden mi? Çünkü Cihan Ünal 1987 yılında TRT'de yayınlanan Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey'i canlandıran isimdi. Yani orijinal Osman Bey yuvaya geri dönüyor. Bu hamle yapımcı açısından o kadar zekice ki, birincisi Burak'ın yerine birini bulduk demiyorsun.
Hikayeyi köklerine, ustasına devrediyoruz diyorsun. Bu, ayrılığın yarattığı sarsıntıyı bir prestij hamlesine dönüştürüyor. İkincisi, hikayeye mantıklı bir zemin hazırlıyorsun. Senaryoda bir zaman atlaması yaşanacak. Ve Osman Bey'in yaşlılık dönemine geçilecek. Yaşlı bir Osman Bey için Cihan Ünal'dan daha karizmatik, daha oturaklı bir isim olabilir mi? Sosyal medyada özellikle belli bir yaş üstü izleyicinin yorumları harikaydı. Benim için gerçek Osman Bey odur. Ne kadar doğru bir karar gibi yorumlar gördüm. Tabii dizinin odağı da değişiyor. Artık hikaye Osman Bey'den çok oğlu Orhan Bey ve devletin kurumsallaşma sürecine kayacakmış. Bu da demek oluyor ki Cihan Ünal bir bilge lider, bir akıl hocası olarak konumlanacak ve yük genç oyuncuların omuzlarında olacak. Bu da Burak'ın mirasını kim taşıyacak baskısını ortadan kaldıran bir başka akıllıca manevra. İşte böyle sevgili meclis üyeleri. Bir yanda kariyerinde yeni bir sayfa açan, markasını güçlendiren bir Burak Özçivit, diğer yanda ise imparatorluğunu usta bir isimle geleceğe taşımaya hazırlanan bir yapım şirketi. Tam bir strateji savaşı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Burak'ın ayrılığı dizinin reytinglerini etkiler mi? Cihan Ünal diziyi taşır mı? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Evet sevgili meclis, bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için altın değerinde. Yarın yeni dedikodular ve analizlerle aynı yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.